Kredi kartını bankamızdan, TD Bank'tan talep ettik. Bize kredi kartı vermediler. Öyle işte ya, çek Türkiye'de. falan var ya. Çek yazıyorsun, çeki bozduruyorsun falan öyle şeyler var. Şimdi kredi kartı ödemelerini asla ve asla geciktirmemeniz gerekiyor. Herkese selam. Merhabalar, Ben Seyhan. ben Özgür. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu Kanada'da banka hesabı nasıl açılır, kredi kartı nasıl alınır? Bugünkü başlıklarımız banka hesabı nasıl açarsın, kredi kartı nasıl alırsın, ödemelerini nasıl yapman gerekiyor ve kredi kartı kullanmanın önemi, bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, başlayalım. Şimdi birazcık Kanada'daki bankalardan bahsedelim. Buraya geldiğinizde görebileceğiniz belli başlı 5 tane banka var. Bunlar nedir? TD Canada Trust, RBC Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, BMO Bank of Montreal ve CIBC. Genelde sıklıkla bunları görürsünüz. Bankaya gittin, hesap açmak istiyorsun. Bazı belgeler vermen lazım. Bunlardan en önemlileri şunlar. Sen Kanada'ya ne için geldin? Senin buradaki statünü gösteren bir belge vermen lazım. Bu da ne olabilir? Öğrenci olarak geldiysen öğrenci iznini göstermen lazım. Çalışma izniyle geldiysen çalışma iznini. Ya da refugee'sen refugee claimant'ını vermen lazım. Buradaki statünü gösteren bir belge. Ve ev adresinin olması lazım. Adresini teslim etmen gerekiyor. Pasaportunda vizeni görmek istiyorlar. Kanada vizeni, pasaport bilgilerini vermen gerekiyor. Bunların hepsini bir kopya şeklinde senden alıyorlar. Evet, bankaya gittiniz, hesap açacaksınız. Burada bankalarda sıra almak diye bir şey yok. Normal kısa bir sıra var. O sıraya giriyorsunuz. Orada işleminizi söylüyorsunuz. Bunu yapmak istiyorum diye. Ona göre sizi yönlendiriyorlar. Neden bankalarda sıra almak diye bir şey yok? Çünkü bankalar kalabalık değil burada. Onun sebebi de sizi online bankacılığa yönlendiriyorlar. Genelde işlemlerinizi online'dan bütün işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Diyelim ki hesap açmak istediniz. Sizi özel bir odaya alıyorlar. Orada oturuyorsunuz bankacınızla beraber. Ne tür hesap açmak istediğinizden bahsediyorsunuz. Ona göre sizi yönlendiriyor ve hesabınızı veya hesaplarınızı açıyorsunuz. Evet, 3 çeşit hesabımız var. Birincisi checking account. Checking account Türkiye'de bildiğimiz vadesiz hesap. Bu hesaptan ödemelerinizi yapıyorsunuz. İşte faturalarınızı ödediğiniz hesap diye düşünün. İkincisi saving account, adı üstünde yatırım hesabı. Burada birikimlerinizi değerlendirdiniz ve birikimlerinizi koyduğunuz hesap. Burada $100 tarzında minimum bir para olursa iyi olur hesaplarınız için. Üçüncüsü de kredi kartı hesabı. Bu kredi kartı hesabını birazdan Seyhan'la anlatacağız. Geldik en önemli konuya. Kredi kartı nasıl alırsınız Kanada'da? Biraz zor veriyorlar kredi kartını. Hatta vermiyorlar. Çünkü senden kredi skoru talep ediyorlar. Ama Tezat bir konu. aynen öyle. Yani kredi kartı kullanamazsan, olmazsa nasıl bir skor oluşturacaksın? Kanada'da yenisin. Hiçbir kredi skorun yok. Kredi kartın yok. Sana kredi kartı vermek için kredi skoru istiyorlar. Evet. Yani biraz tezat. Neyse önemli değil. Bunun da çözümü var. Secure hesap. Secure hesap kendi hesabına koyduğun paradan harcamak. Biz $1000 koyduk. $1000 depozit ettik. Ondan sonra onu nasıl gönderdiler? Evimize gönderdiler kartı. İşte kredi kartı muamelesi yapıyorsun ona da. Düzenli olarak harcamalar yapıyorsun. Bu çok önemli. Düzenli olarak harcama yapıp düzenli olarak ödemen lazım. Bu da sana güzel bir skor oluşturuyor. Aynen öyle. Sonra Ondan sonra kredi skorunu oluşturduktan sonra zaten bankalar sizi aramaya başlıyor. Diyorlar ki size kredi kartı verelim, kredi kartı verelim. Burada çok fazla kredi kartınızın olmasına gerek yok. Bir veya iki tane kredi kartı bütün işinizi görür. Çünkü eğer kaçırırsanız ödemelerinizi kredi kartı puanınız düşer. O da çok büyük sıkıntı. Sebebi her şeyi etkiler. Çünkü burada kredi kartı neden önemli? Ev kiralarken, ev satın almak istediğinizde, araba satın almak istediğinizde ya da kredi çekmek istediğinizde önce kredi skoru talep ediliyor ve güzel bir skora sahip olmanız lazım ki bunları kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer bu yoksa vermiyorlar. Ev bile tutamıyorsun bazen yani talep ediliyorsa bunu yapman evde lazım. tutamıyorsun aslında bazen değil. Tutamıyorsun yani. Çünkü senden kredi notunu, kredi puanını istiyorlar. Evet. Bu şekilde kredi puanını yükselttikten sonra ondan sonrası kolay. Ondan sonrası kolay. Burada her şey kredi skoru demek değil mi? Tabii. Burada her şey kredi skoru. A'dan Z'ye. Kredi skorunun iyi olması lazım. Kredi skorun yoksa ev bile tutamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Yani. Araba bile alamazsın. Peki kredi kartını aldın. Evet. Bunu nasıl ödemen gerekiyor? Yani süreleri de farklı ya burada. Biraz da ondan bahseder misin? Evet. Şimdi kredi kartı ödemelerini asla ve asla
geciktirmemeniz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Kendimden örnek vereyim. Biz ne yapıyoruz daha doğrusu? Kredi kartına ayın 15'inde bir ödeme yapıyoruz. Ayın sonuna kadar yani ayın sonunda bir ödeme yapıyoruz. Burada bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben bankamatikten kredi kartına parayı yatırdım. 3-4 gün oldu. Hala para bankadaki hesapta görünmüyor. Evet, ödenmemiş olarak Gün gözüküyor. oldu. O yüzden onu dikkat etmeniz lazım. Biraz yavaş ilerliyor değil mi burada Biraz sistem? yavaş, Evet, yavaş, parayı çok yatırıyorsun hala orada yatırdığın, ödediğin borç gözükmüyor yani. Süre alıyor, bu da Türkiye'de ilginç. yatırdığın zaman şak diye hesabına geçiyordu. Tabii. Ödemeniz için teşekkür ederiz falan diyorlardı. Tabii Bitiyor. bankacılık hizmeti daha ileri tabii ki ama burada yavaş ilerliyor. Her şey yavaş ilerliyor. Sana çıkarttıkları kart bile 10 Zarf. iş gününde. Zarfın içinde şey evet. var, para ve yatırma bile var yani. Aynen öyle Komik işte yani çek Türkiye'de. falan var ya, çek yazıyorsun, çeki bozduruyorsun falan, öyle şeyler var yani. Kredi kartını bankamızdan, TD Bank'tan talep ettik, bize kredi kartı vermediler. Ondan sonra burada büyük bir market var, Costco Market. Costco Market ve diğerleri de, mesela ne var, Canadian Tire var. Birçok daha var. Onların hepsi bazı bankalarla anlaşmalı ve sana oraya üye olursan böyle Costco Wholesale şu şekilde, bunlarda üyelik kartı oluşturursan sana kredi kartı veriyorlar. Onun için başvuruda bulunuyorsun. Özgür için biz başvurduk. Bu üyeliği aldık. Ondan Şöyle sonra de gösterebiliriz aslında. CIBC ve Costco. aynen öyle. Böyle de gösterebiliriz. Bunu başvurusunu yaptık. $120 karşılığında bu kartı aldık. Ondan sonra kredi kartı başvurusunda bulunduk CIBC'den. Sonra Bir buçuk ay sonra. 1,5 ay sonra kredi kartı geldi mesela. Böyle buradaki büyük marketlerden de kredi kartı aslında banka dışında elde edebiliyorsunuz. Almak daha kolay tabii. Kolay. Türkiye'deki bankalardaki gibi buradaki bankalarda da bir harcama limiti var. Tabii biz bunu bilmiyorduk. Gittik öğrendik. Nerede öğrendik? Teppermon'da öğrendik. Aynen. Mobilya Teppermon's'ta alırken. mobilya mağazası. Evet. Gittik, alışverişimizi yaptık. İşte kasaya geldik ödemek için. Ondan sonra kart ödeyemedik yani. İşte limitiniz yok falan. Halbuki paramız var ama işte bilmiyorduk. O sırada da bankadan, yani online bankacılıktan da halledemedik onu. Totalde $3.500 diyelim. O civardaydı. Hepsini ödemek istedik karttan ama ödeyemedik. Sadece $1.000 ödedik. $1.000 ödedik. Ondan sonra onlar dediler tamam biz $1.000 çekelim. Yarın getirirsiniz dediler. Nakit getirirsiniz dediler. Evet. Öyle bir şey oldu. Yani ona da dikkat etmek lazım. Bazı limitler var. Onu online'dan halledebiliyorsun. Yükseltebiliyorsun. Belirleyebiliyorsun. Yani kısacası kredi kartı almak burada zor. Ama aldıktan sonra da ödemen gerekiyor. Düzenli ödemeler Ödemeleri yapman düzenli lazım. yapman lazım. Bunlar çok önemli. Düzenli ödeme yapman lazım. Skor oluşturman lazım. İleriki zamanlarda sana bunlar çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Özellikle bir şey satın almak istediğinde büyük meblağlarla uğraştığın zaman Burada evet. çok önemli. Burada her şey kredi kartı. Neyiniz? Skorunuz. Skorunuz. Evet, bugün Kanada'daki bankacılık sistemine genel bir bakış attık. Söylenmesi gerekenleri söyledik. Söylenecek daha çok şey var. Onlar da bir sonraki videonun konusu olsun. Aynen öyle. Eğer sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa ya da yaşadığınız tecrübeler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza lütfen abone olun. Teşekkürler. Bir sonraki Teşekkürler. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.